Yan Diomande resmen Real Madrid'de. Vinicius Junior Real Madrid'de kaldı. Ve Vini'nin sözleşme detayları. Mourinho neye sinirlendi? Hangi bölgelere acil bir şekilde transfer istiyor? Mourinho Arda Güler hakkında ne düşünüyor? Rodri Barcelona ile anlaştı mı? Arda Güler'in geleceği tehlikede mi? İlk 11'e girecek mi? Bu videonun içinde Real Madrid kadrosunda ilk 11 kurarak sizlere anlatacağım. Arda Güler'den haberler, Real Madrid'den haberler. Hepsi ve daha fazlası bu videoda olacak. Hazırsanız başlayalım. Hepinize merhabalar dostlar, hoş geldiniz. Eğer benim sesimin daha fazla kitleye ulaşmasını istiyorsanız arkadaşlar lütfen bu videoya ricamdır like atın arkadaşlar. Abone değilseniz de abone olun ki sesimiz daha çok insana gitsin. Daha çok insana ulaşsın bu video arkadaşlar. Çok önemli şeylerden bahsedeceğim. Biraz da sinirliyim. Real Madrid Yan Diomande ile sözleşme imzaladı arkadaşlar. Kadrosuna kattığını resmi bir şekilde duyurdu. Yan Diomande Real Madrid'de 125 milyon euro bonservis bedeli, 15 milyon euro da bonus, yani toplamda 140 milyon euroya mal oldu. 7 yıllık sözleşme. Oyuncunun resmen kariyeri Real Madrid'de falan bitecek. Öyle bir sözleşme yaptı. Diomande Real Madrid tarihinin en pahalı futbolcusu olacak. Bellingham'ı geçiyor arkadaşlar. Şu ana kadar Real Madrid tarihinin en pahalı futbolcusu Jude Bellingham'dı. Ve yeni transfer Yan Diomande bunu geçti. Ve Yan Diomande Madrid'e de ulaştı. Bir an önce de sezon öncesi kampına katılacaktır. Arda Güler'le ilgili arkadaşlar çok sinir olduğum haberler gördüm. Arda Güler'e bu kadar güvensizlik, bu kadar onu böyle değersizleştirmek hiç yakışmıyor Real Madrid'e. Bunu konuşacağız arkadaşlar. İlerleyen bölümlerde konuşacağız ve bir kadro kuracağım. Vinicius Junior, evet arkadaşlar, toplantı olumlu geçti demiştik. Sonrasında sosyal medyadan bütün fotoğraflarını silmişti bu toplantının ardından. Ama sonuç olarak 2032'ye kadar sözleşmesini uzattı Vinicius Junior. Ve Vini'nin açıklaması. Bernabeu'da 8 yıl çok kısa, 6 yıl daha ve sonsuza dek diyor arkadaşlar. Tam 6 yıllık sözleşme yapıldı Vini ile arkadaşlar. Ve tekrardan Real Madrid paylaşımlarında yapmaya başladı Instagram hesabından. Vinicius Junior menajerlerine ne demiş? Real Madrid'den sadece beni istemediklerini hissedersem ayrılırım. Bu benim kulübüm demiş. Orada kalmak istiyorum demiş ama istediği bütün parayı da aldı. Öyle bir aşkı falan yok yani Real Madrid'e. İstediği tüm parayı aldı arkadaşlar. Söke söke aldı. Jose Mourinho Vinicius Junior'u kesinlikle çok seviyor. Vinicius Junior'un Real Madrid ile sözleşmesini yenilemesinde çok büyük rol oynadı. Bravo. Jose Mourinho çok sinirli. Kulübe bir orta saha oyuncusunun şart olduğunu söyledi. Yahu Mourinho, hiç mi açıp geçen senenin analizlerine bakmadın? Geçen sene kim ne yapmış bakmadın? Senin elinde dünyanın en iyi oyun kurucularından birisi Arda Güler var. Bak deliriyorum, gerçekten sinirlerim artık buralara gelmeye başladı. Ya bu kadar değersizleştirmeyin kardeşim şu oyuncuyu ya. Tamam, Arda'ya da ben kızıyorum. Gerçekten ben de kızıyorum bazen. Gerçekten çok çalışması gerekiyor. Pas olarak hepimiz hemfikiriz. Ama biraz daha kendini düşün ya. Bak burada takım oyunu oynanmıyor Arda. Takım oyunu Barcelona'da oynanıyor. Eğer kendini burada kabul ettirmek istiyorsan bireysel oynamak zorundasın. Bireysel oynayacaksın abicim. Yoksa seni burada değersiz görüyorlar. Bak hala adam orta saha arıyormuş. Nasıl bir orta saha arıyor? Birazdan geleceğim ona da. Doğrulandı. Jose Mourinho mevcut orta saha kadrosunu çalışır hale getirme göreviyle görevlendirilecek. Kulüp pazara yeniden girmeyecek, transfer yapmayacak orta saha için. AS gazetesinin haberi. Perez Mourinho'ya diyor ki oyuncu alamayacağım. Sen bu elindeki mevcut orta saha oyuncularıyla bir şeyler yap. Elindeki orta saha oyuncuları da kötü orta saha oyuncuları değil arkadaşlar. Hepsinin değeri 100 milyon euroyu geçik orta saha oyuncuları var. Ama Mourinho sözünü geçiremeyen bir adam bence. Özellikle Bellingham'a sözünü asla geçiremeyecek. Onu ofansif orta saha oynatacak. Bence Bellingham'ın yeri orası asla değil. Son dakika Real Madrid artık piyasadaki diğer orta saha oyuncularına bakmayacak. Arda Güler ve Bernardo Silva var. Kim diyor bunu? Abraham Romero diyor. Evet, yani koskoca Arda Güler var. Hiç olmadı yedek Bernardo Silva var. Çok garip arkadaşlar. Rodri'nin bu arada Barcelona'ya gitmesine çok sevindim. O gelse bunlar Arda'yı asla oynatmazmış. Yeni Jose Mourinho, Mbappe ve Vinicius Junior'u uyumlu hale getirebileceğine inanıyor. Siz inanıyor musunuz arkadaşlar? Şu iki egoistin egosunu yenebilecek mi Mourinho, yoksa onlara peşkeş mi çekecek? Bence bunlar Mourinho'yu Kimse görmeden. Bence bunlar Mourinho'yu kendi adamı yapar arkadaşlar. Bunlar Real Madrid'den daha büyükler çünkü. Bunlar, ciddi söylüyorum, şu ikisi Real Madrid'den daha büyüklermiş. Evet, 4-3-3 sayfası şöyle diyor. Real Madrid'in hücum oyuncuları: Vinicius, Rodrigo, Brahim, Bellingham, Endrick, Arda Güler, Mbappe, Bernardo Silva, Yan Diomande. Şampiyonlar Ligi yükleniyor diyor. Eğer bu sezon gerçekten oynatmayın,
Gerçekten oynatmayın. Normalde ben Arda Güler'in Real Madrid'de kalmasından yanayımdır. Ama gerçekten bu sezon yedek oturtulacaksan, geçen sezon takımın en iyi ilk 3 oyuncusundan birisin Arda. Yedek kalacaksan lütfen bu ortamı terk et. Bak ben söylüyorum bunu. Lütfen bu ortamı terk et. Eğer yedek bırakılacaksan, sana önem verilmeyecekse yok abi. Yok, gerçekten yok. Yeteneğini burada köreltme, zaten oldukça körelttiler seni. Sen çalım atan, kendine güvenen, şut çeken bir oyuncuydun ama Mbappe'nin el kol hareketleri, Bellingham'ın baskısı, onun baskısı, bunun baskısı, bana pas ver, ben her yerde oynarım, beni defansa koyun, ben stoperde oynarım, beni kaleye koyun, her yerde oynarım dersen her yerde oynayamayacak seviyeye gelirsin. İnceden Arda'yı da eleştiriyorum. Ya Arda takım oyuncusu, Arda takım oyuncusu. Evet arkadaşlar, biliyorum takım oyuncusu olduğunu. Real Madrid'de Arda Güler gibi bir oyuncunun olmadığını da biliyorum. Arda'dan başka Arda'ya benzeyen bir oyuncu yok. Ama burada iş yapmıyor arkadaşlar, ben onu anladım. Real Madrid'de takım oyunu oynamak, yemin ediyorum, iş yapmıyor. Abi kendin için oynayacaksın. Vallahi kendin için oynayacaksın. Real Madrid yarın Budapeşte'ye seyahat edecek. Cumartesi günü hazırlık maçı var. Onu da izleriz. Belki yedek bile kalır Arda. Son dakika Fabrizio Romano'dan önce girdim ben bu haberi arkadaşlar. Tarihlerine gidin bakın. Ben Rodri'nin Barcelona'ya transfer olma haberini çoğu böyle ünlü haberciden daha önce girdim. Sabahın 6'sında attım haberi arkadaşlar. O kadar da iyi çalışıyorum. Sizler de arkadaşlar emeklerin karşılığı olarak lütfen like atıp abone olmayı unutmayın. Bunu defalarca söylüyorum. Gıcık oluyorsunuz. Ya ben arkadaşlar söylediğim şeyler 10.000 kişide kalıyor. 15.000 kişide kalıyor. Neden 100.000 izlenmiyor arkadaşlar? Abone olmuyorsunuz. %75'i bizi izleyenler abone olmayan kullanıcılar arkadaşlar. Ya izliyorsun, abone olmak ücretsiz arkadaşlar. Olun geçin, birazdan kadroyu da kuruyorum. Son dakika Rodri Barcelona'ya işte başladı. Barcelona ve Manchester City altın top sahibi için anlaşmaya vardı. Sözleşme 2029'a kadar. Sağlık kontrolünden önümüzdeki hafta geçecek. Rodri Barcelona'yı istiyordu. Proje onu ikna etti. Pep Guardiola bu hafta Rodri'yi arayarak onu Barcelona'ya katılmaya ikna etmek için aradı. Biliyorsunuz eski hocası onun da git Barcelona'da oyna demiş. Rodri, Real Madrid'in çok beklemesinden rahatsız oldu. Rodri, Lamine Yamal başta olmak üzere Barcelona'daki takım arkadaşlarıyla konuştu ve Barça'ya transfer olma kararı aldı. Oyuncu ve kulüp kişisel şartlarda anlaşmaya vardı. Kulüpler arası pazarlıklar yapılacak. Matteo Moretto'nun haberi. Arda Güler Rodri'yi yerlerde paspas yaptı arkadaşlar. Ey Mourinho, duyuyor musun? Aç bir bak, geçen sezon Manchester City Real Madrid maçını izliyorsun. O katarak gözlerini siliyorsun. İzliyorsun Manchester City Real Madrid maçı. Her iki maçı da izliyorsun. Arda Güler'in performansına bakıyorsun. Rodri'yi nasıl paspas yaptı onu da izliyorsun. Arda Güler Carlos Espi ile çok iyi anlaştı idmanda. Ona çokça gol attırdı, asist yaptı. Gol attırma kardeşim. Git kendin gol at. Vallahi diyorum. Git kendin gol at abi. Evet, Boştan Tuono arkadaşlar. O da biliyorsunuz Fiorentina'ya kiralanmıştı. Taraftarlar Boştan Tuono'yu çılgınca bir şekilde karşılayın. Mourinho'nun Rodri konusundaki öfkesi devasa boyutlarda. Ne oldu ya, kanaman falan mı var senin? Kalafata hakaretler içeren bir telefon görüşmesi yapılmış. Yaratıcı orta saha oyuncusu. Projenin köşe taşı transferiydi. Ve şimdi o pozisyona başka hiçbir transfer yapılamayacağından korkuyor. Ya sen gerçekten, vallahi arkadaşlar, bunların hepsi haber. Gerçek de olabilir, gerçek de olmayabilir bunlar. Mourinho Arda'yı oynatabilir ama asla Arda Güler'le ilgili bir açıklaması yok. Asla Arda Güler'i öven bir şey yok. Hala o bölgelere transfer istiyor. Ben bu adama inanmıyorum arkadaşlar. Belki de sezon başlayacak, Arda ilk 11 oynayacak. Ama Mourinho böyle bir adam. Kestiremiyorsun ne olduğunu. Ama ben sinirliyim arkadaşlar. Ben bu videoda sinirliyim abi. Şuna bak. Yaratıcı orta saha oyuncusu. Ulan Şampiyonlar Ligi'nin en çok pozisyon yaratan oyuncusu Arda Güler. Dön bir bak geçtiğimiz sezon. Şampiyonlar Ligi'ne bak. La Liga'da zaten Arda Güler. Vinicius Junior'ın yenileme gönderisine Toni Kroos'un yorumu. Şanslı ki Real Madrid'de kaldın Junior diyor. Doğrulandı, Real Madrid başka bir orta saha oyuncusu transfer etmeyi planlamıyor. El Mundo Deportivo'nun haberi. Bunu arkadaşlar planlamıyor değil, çünkü oyuncu alamıyorlar. Camavinga gitmek istemiyor, Asensio gitmek istemiyor, kadro şişti, geçmiş olsun. Bu Perez de gerçekten Arda'yı falan savunuyor. Bakalım bu sezon arkasında duracak mı Arda'nın, onu da göreceğiz. Jose Mourinho Real Madrid ile bir toplantıda takımın çok fazla sol tarafta oynadığını belirtiyor. Vinicius Junior sol kanatta oynuyor. Ve Mbappe ile Bellingham oraya kaymayı seviyor. Orada parlıyorlar. Hepsi orada oynuyor. Geçtiğimiz sezonu hatırlıyorsunuzdur. Bak bunları çok iyi biliyorsun Mourinho. Herkesin sol tarafa kaydığını çok iyi biliyorsun. Arda'nın nerelere kaydığını bilmiyorsun ama. Ama biz sana anlatırız nerelere kaydığını. Bunun üzerine sağ kanat forveti transfer etmeye karar vermiş. Yan Diomande geldi işte. Son dakika Jose Mourinho'ya mevcut kadroda Rodri için çözümler olduğu anlaşıldı.
Demişler ki senin kadronda oyuncular var, bunu çözebilirsin. Tchouaméni var, Valverde var, Camavinga var, o var, bu var. Ya gerçekten bu Rodri'yi de ne kadar uçurdunuz arkadaşlar ya. Tamam, oyun stilleri farklı ama bana sorarsanız Arda mı önemli bu takım için, Rodri mi önemli? Arda gibi bir oyuncusu var mı Real Madrid'in? Hemen yorumlar kısmına yaz. Var mı bir tane de Arda gibi? Varsa yaz. Rodri'ye benzeyen kaç tane oyuncusu var? Defansif orta saha. Tchouaméni, Camavinga, Valverde, ben sana yazdım. Devamını kendin de yaz. Real Madrid'in kadrosu doldu. Artık tam bir kadro. Kulüp birini satmadıkça yeni bir oyuncu transfer edemez. Bitti. Transfer edemiyorlar. Birisini satması lazım. Son dakika. Jose Mourinho Rodri'nin Real Madrid'e gelmemesinden dolayı sinirli. Allah Allah. O bir defansif orta saha oyuncusu istiyordu. Vallahi ne istese yapıyorlar, garip. Xabi Alonso'nun bir tane istediğini yapmadınız. Ama adam ne isterse alıyorsunuz, vallahi helal olsun size de. Doğrulandı. Jose Mourinho 2 transfer daha istiyor. Bir orta saha, bir stoper. Ancak Real Madrid bu transferler için kadroya yer açmak amacıyla oyuncu satma konusunda çok başarısız. Yaz transfer dönemi bitebilir. Bu kadroyla devam edebilirler. Rodri geleceğin barça oyuncusu. Bernardo Silva'ya Dünya Kupası'nda yaptığı hareketi hatırlıyorsunuzdur. Gerçekten çok kötü bir hareket. Eski takım arkadaşına şöyle bir harekette bulunan adamdan ne hayır gelirdi zaten. Real Madrid'in bu yaz için planı şuydu: Asensio'yu satıp bir stoper transfer etmek, Camavinga'yı satıp bir orta saha transfer etmek. Ancak her iki oyuncu da ayrılmayı reddediyor. Helal olsun lan size. Transferler şu anda yapılamaz. Oh. Yine Mourinho mevcut kadroda orta saha çözümleri bulmak zorunda. Zorunda falan değilsin. Dünyanın en iyi orta saha oyuncuları senin elinde. Bunu başaramazsan bu senin başarısızlığın olur. Real Madrid, Vinicius Junior'ın imaj haklarında küçük değişiklikler yaptı. Oyuncu mevcut %50'den daha fazlasını kazanacak. İmaj haklarında %80, %90 belki de pay alacak. Olur mu? Onlar Real Madrid'i çok seviyor. Onlar çocukluk aşkı Real Madrid'in. Olur mu öyle şey? Asla parayı sevmiyorlar. Arda Güler ve Camavinga idmandaydı bugün. Evet, şu adamlar gülüyor. Bu adamlar yan yana geldi, yine gülüyor. Rüdiger'i buradan çıkartıyorum. Bu adamları gördüğünüz zaman aklınıza ne geliyor? Sadece bana onu söyleyin arkadaşlar. Bu 19 yaşında mı? Diomande gerçekten 19 yaşında mı arkadaşlar? Bayağı gençmiş. Kenan Yıldız Hong Kong'da Juventus'ta devam ediyor. Bu çocuğa da kızıyorum. Evet, gelelim Real Madrid'in güncel dizilimi ve kadro düzenine. Buraya Mourinho bu arada Konate'yi alır. Konate'yi oynatır. Oynatsın bakalım. Evet, şöyle bir bakıyoruz. 4-2-3-1 sistemi dedik. Mevcut kadroda Mourinho bu şekilde oynatacaktır arkadaşlar. Mourinho'nun ilk 11'i böyle olacaktır, ben size söylüyorum. Ama bana göre, bana sorarsan eğer, Bellingham kesinlikle defansif orta saha oyuncusu, Arda Güler'i de buraya çekerim. Ben bunu yaparım arkadaşlar. Bunun olması gerekir. Eğer burada olmayacaksa Arda, işin çok zor. Sen gerçekten pırlanta kadar değerlisin Arda. Defans bölgesinde senin hiçbir etkin olmaz. Sadece buradan bu adamları parlatırsın, kendin parlamazsın. Şu da olabilir. Bellingham'ı yine bu 10 numarada ısrarla kullanacaktır arkadaşlar Mourinho. Arda Güler burada bile düşünmüyordur bu arada. Ben size söyleyeyim. Ben Mourinho'nun kafasını anladım arkadaşlar. Kafaya girdim o kafaya. Arda Güler geçtiğimiz sezon buralarda da oynadı. Defansif oynadı. Ama bak, adından söz ettiremiyor. Hala Mourinho Arda Güler'e güvenmiyor arkadaşlar. Burada da oynayabilir ama olması gereken tam anlamıyla budur. Bellingham'ın teknik kapasitesi kısıtlıdır. Buradaki oyuncularla hiçbir zaman anlaşamıyor. Bununla zaten anlaşamıyor. Bu arada buna o kadar para falan baydılar. Diomande bakalım Real Madrid'de neler yapabilecek, onu da göreceğiz. Ama Arda burada olsa hem kendisi de gol atar, hem bu adamlara Bellingham'dan daha fazla pozisyon yaratır. Pozisyon üretir. Gel de bunu Mourinho'ya anlat. Eğer bunu yapamıyorsan sen de lobi kurbanı bir hocasındır. Bunu açık açık söylüyorum burada. Evet dostlar, bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videom hoşunuza gitmiştir. Dediğim gibi bu videonun herkesin önüne çıkmasını istiyorsan like atıp hype haklarını kullanıp kanalıma abone olman gerekiyor ve bir tane de yorum bırakman gerekiyor. Eğer bunları yaparsan sesimiz daha çok çıkacaktır, emin ol buna. İstiyorsanız test edelim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendine çok iyi bak. Hoşça kal. Bay bay.